Evet arkadaşlar, bugün mühürleme konusunu göreceğiz. Öncelikle mühürleme nedir, ne işe yarar? Mühürleme start butonuna bastığımız zaman o start butonunun akım yolu üzerindeki lamba veya motor çalışır. Motor çalışır, lamba yanar. Ama elimizi çektiğimiz zaman start butonu yapısından dolayı motor durur. Enerji gitmediği için lamba da söner. İşte bir defa start butonuna bastığımız zaman çalışması, daha sonra elimizi çektiğimiz zaman çalışmaya devam etmesini sağlamak için yaptığımız elektriksel bir bağlantı işlemidir mühürleme. Nerelerde kullanılır? Daha çok endüstriyel alanlarda kullanılır. Kontaktörler ve röleler üzerinden mühürleme yapılır. Çalışma mantığı nedir? Çalışma mantığı şudur. Burada enerji vardır. Burada toprak hattı vardır. Enerji stop butonundan ve start butonu üzerinden bobine gelir. Bobine gelir. Eğer biz start butonuna basarsak devre tamamlanmış olur ve bobin enerjilenmiş olur. Basmazsak enerjilenmez. Bastık, enerjilendi. Bobinimiz enerjilendiği zaman motorumuz veya lambamız çalışır. Eğer biz şurası zaten mühürleme dediğimiz kısım şurasıdır. Yani bobinin normalde açık kontağının start'a paralel bir şekilde bağlanmasıdır. Eğer biz bunu bağlamamışsak elimizi çektiğimiz zaman bobin enerjisiz kalacaktır ve ne olacaktır? Motor durur ya da lamba durur. Start'tan elimizi çekersek. Sonra mühürleme yaparsak eğer elimizi çeksek dahi ilk başta bastık, bobin enerjilendi. Bobinin normalde açık kontağı kapandı. Biz elimizi çeksek dahi artık burası kısa devre olacağından dolayı enerji bu sefer de bu normalde açık kontağın üzerinden geçer ve motorun ya da lambayı beslemeye devam eder. Enerji geldiği zaman rölenin bobini enerjilendiği zaman lambanın veya motorun çalıştığını söyledik. Şimdi bunun nasıl olduğunu anlatalım. Bunu nasıl olduğunu anlayabilmek için kontaktörlerin ve rölelerin yapısını ve çalışma şekillerini bilmek lazım. Kontaktörlerle başlayalım. Kontaktörler şu şekilde bir yapıya sahiptir. Kontaktörlerin güç kontakları vardır ve yardımcı kontakları vardır. İçlerinde bobin vardır. Kontaktör içinde bobin olan bir alettir. O bobin enerjilendiği zaman etrafında oluşan elektromanyetik alan sayesinde güç kontakları kapanır ve yardımcı kontaklarsa normalde açık kontaklarsa kapanır, kapalı kontaklarsa açılır. Şimdi burada L1, L2, L3 bunlar güç kontaklarıdır. Karşısında T1, T2, T3 var. 13 NO yazıyor. Burada da 14 NO yazıyor. Bu da yardımcı kontaktır. 13'ün başındaki 1 ve 14'ün başındaki 1 birinci yardımcı kontak olduğunu gösterir. 3, 4 ise bunun bir start kontağı yani normalde açık kontak olduğunu gösterir. Zaten şurada da NO yazıyor. NO normally open. Normalde açık demek. Şurada A2 bobin ucu var. Arka tarafta göremiyoruz A1 klemensi var. Bu iki klemens bobin uçları bobinin uçlarıdır. Bunlar enerjilendiği zaman ne olur? Güç kontakları kapanır. L1 T1'e bağlanmış olur. L2 T2'ye, L3 T3'e bağlanmış olur. Yardımcı kontaklardansa mesela burada tek bir yardımcı kontak var. Normally open. Normally open kontağı kapanır. Başka bir normally closed kontak olsaydı o da açılacaktı. Bu kontaktörümüzde yok. Evet, kontaktörün yapısı ve çalışma şekli bu şekilde. Şimdi kontaktörle neler motor veya lamba sürebiliyoruz demiştik. Nasıl motor veya lamba sürülebilir? Hemen onu görelim. Şimdi önce motor kontaktörle nasıl beslenir? Yani sürmek değil de beslemek burada daha doğru. Motor kontaktörle nasıl beslenir? Şurada 3 tane fazımız olsun. L1, L2 ve L3 fazları. Bu fazlardan L1'i alıyoruz. Şuradaki güç kontağına giriyoruz. Buradan T1'den de çıkıyoruz. Motorun L1 klemensine giriyoruz. L2 enerjisini kontaktörün L2 klemensine, buradan T2'den çıkıp L2 klemensine giriyoruz. L3'ten giriyoruz ve T3'ten de çıkıp motorun L3 klemensine giriyoruz. Şimdi bu şekilde kontaktörü motora bağlamış oldum.
Ben bu şekilde bağlarsam motor çalışmaz. Çünkü neden çalışmaz? Kontaktör çalışmıyor. Kontaktörü nasıl çalışırım? Şuradan herhangi bir L fazı alırım. Burada arkada görmediğiniz A1 Clemens ucu var. Bobin ucu. Buna bağlarım. Buradan da ucu alırım. Şurada da nötr var. Ben bunu buna bağladığım an kontaktörüm çalışmaya başlayacaktır. Çünkü bobin enerjilenir, kontaktör çalışır, güç kontakları kapanır ve enerji motora gider. Bobini enerjilendirmezsem, şu bağlantıyı kesersem motorum da aynı anda durur. Yani motorun çalışıp çalışmaması sadece motora bağlı olan kontaktörün çalışıp çalışmamasıyla ilgilidir. Şimdi lambanın nasıl beslendiğine bakalım. Lambayı da yine kontaktör sayesinde sürebiliriz. Nasıl sürebiliriz? Şimdi bir L fazımızı alalım. Bu L fazımızı e, kontaktörün normally open ucundan girelim. Daha sonra normally close, normally open ucunun diğerine, yani 13-14 kontağından çıkıyoruz. Lambamızın uçlarından birine bağlıyoruz. Diğer ucunu da alıyoruz. Nötre bağlıyoruz. Şu haliyle lamba yanmaz. Ne zaman yanar? Herhangi bir diğer L fazını, önemli değil, her bir L fazını alırız. A1, şurada göremediğimiz A1 bobin ucuna bağlarız. Buradan da diğer uçtan kablo çıkartırız. Şuradan bir nötr alırız. Şunu şuna bağladığım an kontaktör bobini uçları enerjilenir. Bobin uçları enerjilenince normally open ucu normalde açıktır ama enerjilenince close doğru kapanır ve lamba yanar. Ben bunu kesersem bobin enerjisiz kalır, lamba söner. Yani motorun veya lambanın yanıp sönmesi bu şekilde sadece kontaktörün bobininin enerjilenip enerjilenmemesine bağlıdır. Evet. Rölelerin yapısı ve çalışma şekilleri. Rölelerin yapısı ve çalışma şekilleri de aynen kontaktörler gibidir. Rölelerin içerisinde bir tane bobin vardır. Bu bobin enerjilendiği zaman rölelerin üzerinde bulunan normally open pinleri, normalde açık olan klemensler kapanır. Normally closed'lar açılır. Bu şekilde tıpkı daha önce kontaktörün yardımcı kontağı sayesinde lambanın beslemesinin verildiği gibi aynı şekilde rölelerde de bu şekilde lambaların beslemesi verilebilir. Evet, şimdi kontaktörler ve röleler sayesinde biz motorları ve lambaları beslemiştik. Kontaktörler ve röleler hem ikisinin de içinde bobin bulunması ve her ikisinin de üzerinde normalde açık kontaklarının bulunması yüzünden mühürlemede bunlar kullanılır. Kontaktörler ve rölelerin normalde açık kontakları start butonuna paralel bir şekilde bağlanarak mühürleme yapılır. Şimdi gelin bunu deneyde görelim. Önce deneyimizin malzemelerini tanıtalım. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizin tanıtımına bakalım. Breadboard'da başlıyoruz. Breadboard'da aletleri birbirine bağlamak için kullanacağız. Bildiğiniz gibi breadboard'un pinlerinin yan yana olan pinler birbiriyle bağlantısı yoktur. Alt alta olan pinler ise birbirleriyle bağlantılıdır. İkinci olarak kullanacağımız malzeme düğme, start düğmesi. Bunu start butonu olarak bu start düğmesini kullanacağız. Bir de 270 ohmluk direnç kullanıyoruz. Ve aynı zamanda şu yük olarak da bu lambayı kullanacağız. Bu lambayla 270 ohmluk direnci beraber kullanıyoruz. Çünkü güç kaynağı olarak şu 6 voltluk güç kaynağını ve bu power bank'i kullanacağız. Power bank 5 voltluk bir enerji sağlıyor. Bu soket ise 4 tane pilin birbirlerine seri olarak bağlanmasıyla oluşturulmuş. Her bir pil 1,5 volt, 4 çarpı 1,5'tan 6 voltluk bir güç sağlıyor. Bu şekilde bu pinlerle bağlayacağız devremize. Ve şimdi 5 volt, bu ise 6 voltluk bir enerji. Bizim lambamız ise düşük voltajlarda çalışıyor. Bu voltajlarda yanabilir. O yüzden onun yanında 270 ohmluk dirençte kullanacağız. Bir de tabii ki bağlantılar için bağlantı kabloları kullanacağız. Bir de tabii ki röle kullanacağız. Yani bu rölenin yapısını iyi bir şekilde bilmemiz lazım.
Yoksa röleyi deneyde kullanamayız. Hangi pin ne anlama geliyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Rölenin yapısına hemen inceleyeceğiz. Rölenin yapısına bakalım. Rölenin şurada 1.16 pinleri rölenin bobini. 4 ve 8 numaralı pinler normalde açık kontaklar. 13 ve 9 yine normalde açık kontak. Bobin enerjilendiği zaman bunlar birbirine bağlanıyor. 4, 6 ve 11, 13 ise normalde kapalı kontaklar. Bobin enerjilendiği zaman bunlar birbirine açılıyor, bağlantılar kopuyor. Bobin enerjisi olmadığı zamansa bunlar birbirlerine bağlıdır. Evet arkadaşlar, şimdi deneyimize başlayalım. Burada gördüğünüz gibi daha önceki dersten belirttiğimiz gibi 6 voltluk. Burada da 5 voltluk güç kaynakları var. 6 voltluk güç kaynağı şu şekilde bir soketle, bir dişliyle birbirine bağlanmış. Burada bir ara kablo. Şurada bu pinler arasında 6 voltluk bir enerji var. Burada power bank'imizin ara kablosu var. Bu ara kablonun da yine ucunda bir dişli var. Bunu da bu şekilde breadboard'a bağladık. Şu iki pin, ilk ve son pin arasında toplam 5 voltluk bir enerji var. Burada da ilk ve son pin arasında toplam 6 voltluk bir enerji var. Şimdi hemen deneyimize başlayalım. Burada bir rölemiz var. Rölemizin şurada gördüğü bir çıkıntısı var. Bu çıkıntı bu şekilde olacak şekilde breadboard'umuza bağlıyoruz. Daha sonra start butonumuzu alıyoruz. Start butonumuzu rölenin bobinini enerjilendirmek için kullanıyoruz. Bu yüzden rölenin bobini seri olarak bağlayacağız. Burada hemen röleden bahsedeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Şurada da 9 nolu pin, 10, 11, 12. Şurası 16 numaralı pin. 1 ve 16 numaralı pinler. Bunlar rölenin pinleri, bobinin pinleri. Daha önceki derste de bahsettiğimiz gibi. Bu pinlerle rölenin bobini enerjilenecek. 4 ve 8 numaralı pin ise normalde açık kontak. Aynı şekilde 9 ve 13 numaralı pinler de yine normalde açık pinler. Normalde açık kontaklar. Bobin enerjilenince bunlar birbiriyle kapanıyordu. Şimdi start butonumuzu, düğmemizi aldık. Seri bir şekilde rölenin bobinine bağlıyoruz. Bu start butonu, start düğmesi ile röleyi, bobini enerjilendireceğiz. Bastım mı röle çalışacak. Daha sonra elimize bir kablo alıyoruz. Kablonun bir ucunu start butonuna giriyoruz. Oradan çıkıyoruz ve enerjiye, 6 voltluk enerjiye giriyoruz. Onun bir ucuna giriyoruz. Bu şekilde butonu, rölenin bobinini ve enerjinin güç kaynağının bir ucunu bağladık. Rölenin diğer ucundan 1 numaralı pinden çıkıntı alıyoruz. Onu da yine güç kaynağının diğer ucuna gidip devreyi tamamlıyoruz. Şimdi rölemiz çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü start butonu var devrede. Ben eğer start butonuna basarsam rölem çalışacak. Evet. Şimdi start butonuna basıyorum. Bakın çıt diye bir ses duyuyor. Belki siz duyamıyorsunuz ama bu rölenin çalıştığını gösteriyor. Normalde açık kontakların birbirine bağlandığını gösteriyor. Evet. Şimdi rölemizin bu şekilde bobinini besledik. Şimdi diğer devreyi bağlayacağız. Lambamızı takıyoruz. Bu lambanın yanına seri olarak 270 ohmluk direncimizi de bağlıyoruz. Bunun da diğer ucunu enerjiye yani 5 voltluk güç kaynağının bir pinine bu şekilde gördüğünüz gibi bağladık. Bu lambanın diğer ucundan bir kablo alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kabloyu lambanın diğer ucundan alıyoruz ve nereye gidiyoruz? Rölenin normalde açık kontaklarından birine gidiyoruz. 8 numaralı normalde açık kontağın ucuna giriyoruz. Hatırladığınız gibi 4 ve 8 numaralı pinler rölenin normalde açık kontaklarıydı. Diğer uçtan 8'den giriyoruz. Diğer uçtan 4 numaralı pinden 1, 2, 3, 4. 4 numaralı pinden 2, 4, evet. 4 numaralı pinden uç alıyoruz ve o aldığımız uçla akım yolunu tamamlıyoruz ve yine güç kaynağının diğer ucuna gidiyoruz. Bu şekilde lambanın akım yolu tamamlandı ama lamba yanmıyor. Çünkü rölenin 4 ve 8 numaralı pinleri birbirine bağlı değil. Eğer röle enerjilenirse, bobin enerjilenirse lambaya bastığım zaman
enerjileniyor. 4 ve 8 birbirine bağlanıyor ve lamba yanıyor. Ama bastığım zaman lamba yanıyor. Elimi çektiğim zaman sönüyor. Şimdi mühürleme yapmamız lazım. Mühürlemede ne olacak? Lamba bakın basıyorum yanıyor. Elimi çekince sönüyor. Mühürleme yapınca bir defa basacağım yanacak ve daha sonra elimi çektiğim zaman lambanın sönmemesi lazım. Şimdi ne yapmam lazım? 2 tane bu rölenin bobinine bağlı diğer 2 pin. 9 ve 13 numaralı pinler. Hatırlıyorsanız 9 ve 13 numaralı pinler de yine normalde açık kontaklardır. Bu pinlerden uç alacağım. Şimdi 9, evet 8, 9. 9 numaralı pin burası. Bir tane buradan uç alıyorum. Bir tane de 13, 9'undan aldığım ucu Start butonuna paralel şekilde bağlıyorum. Start butonun bir ucuna bağlıyorum. Şimdi 13 numaralı pinden uç alıyorum. Evet bunu yanlış takmışım pardon. Bunu çıkartıyorum. 9 numaralı pine bağladım. Evet şimdi 13 numaralı pinden de bir uç alacağım. Hatırladığınız gibi 9 ve 13 numaralı pinler 10, 11, 12, 13. Bunlar birbirlerine normalde açık kontaklardı. Bobin enerjilendiği zaman ne olacak? Bu kontaklar birbirlerine bağlanacak. Bağladık. Şimdi ne oldu? Buradan bakıyoruz. Ben start butonuna bastığım zaman buradan enerji dolanacak ve bobin enerjilenecek. Bobin enerjilendiği zaman 4 ve 8 numaralı pinler birbirine bağlanacak ve bunların bağlanmasıyla beraber lamba yanacak. Aynı zamanda 9 ve 13 numaralı pinler, hatırlarsanız onlar da normalde açık kontaklardı. Bunlar da birbirine bağlanacak. Bunlar da birbirine bağlanınca elimi çektiğim zaman bu sefer enerji start butonu üzerinden değil de 9 birbirine bağladığım 9 ve 13 numaralı pinler üzerinden akmaya devam edecek ve bu şekilde yolu tamamlayacak. Bobini beslemeye devam edecek. Yoluna devam edecek. Yani bobin enerjisiz kalmayacak ve ne olacak? Lamba yanmaya devam edecek. Şimdi deniyoruz. Bastım. Elimi çektim. Bakın lamba yanmaya devam etti. Basıyoruz. Size faydalı olabildiysem ne mutlu bana.